Hüzün Üçgeni. Ruben Östlund'un son filmi. Özellikle Ruben Östlund dedim mi ambiguity. Bu ambiguity kelimesi Türkçe'de karşılığı tam olarak olmayan bir kelime. Yani bir yandan bir şey gösterirken aynı anda onun zıttını göstermek ve seyirciye kararı bırakmak. İlle de bir karar vermek zorunda değiliz ama anlam olarak bu da var, bu da var diyebilmek bir başarı. Özellikle bu filmde sanki bu zirveye çıkmış gibi. Sanki film boyunca özellikle hep bir karşıtlık var. Karakterlerin kendileri bir karakter başka bir karakterin karşısı. Veyahut da her karakter kendi içinde de kendi sunduğu gerçekliğin karşıtı olan başka bir gerçekliği de taşıyabiliyor. Hatta taşıyor. Neredeyse her zaman taşıyor. Bu filmi yani ambiguity tabirini öne çıkarmadan, yani bu çok anlamlılığı konuşmadan değerlendirmek mümkün değil. Biraz da sert, hatta yer yer korkunç bir egoizm, ben merkezlilik veyahut da insanın kendine düşkünlüğünün oluşturduğu somut bir sonuca çok vurgu yapar. İzleyen kişiler belki bunu soğuk karşılıyor. Çünkü biz sinemada, beyaz perdede hep kahramanlık, sevgi, olağanüstü duygular, yani kendimizde olmayan bazı şeyleri görmeyi, aslında gerçeklik dışı bu durumu gerçeklik olarak neredeyse bekleme, arzulama durumuna seviyesine gelmiş olabiliyoruz. Oysa gerçek hayatta hiç durum böyle değildir yani. Çok zaman, hatta neredeyse her zaman çok yalın ve basit bir egoizm söz konusudur. Bir materyalizm söz konusudur. Ve bunu da bu filmde çok iyi görebiliyoruz. Kimi karakterler, mesela ana karakterler diyebileceğimiz, ki bu filmde ana karakter çok zor. Çünkü zaten bu da onun bir tarzı. Genellikle bu çeşitliliği karakterler üzerinde de görebiliyoruz. Mesela bir öne çıkan bir kişi yok veyahut da bir grup yok. Hikayede bile öne çıkan bir olay da yok. Yani mesela başından sonuna kadar takip ettiğimiz, şimdi ne olacak, şimdi ne olacak dediğimiz bir şey yok. Peş peşe beklenmedik, değişik, aynı hayat gibi çeşitli karakterler ve çeşitli senaryolar yaşanıyor oluyor bir film içerisinde. Ana karakterimiz diyebileceğimiz, yani en azından başından sonuna kadar hikayede etkin bir rol oynayan işte Carl, genç model. Film en başında bu model diğer başka modellerle beraber bir işte photoshooting için veyahut da herhangi bir ajans için bir iş başvurusunda bulunuyor ve burada kendisinden işte mesela hangi marka için reklam yapacaklarsa ona göre poz vermesi isteniliyor ki bu fragmanda da belki en dikkat çekici sahnelerden birisi. Filmin de bir nevi hem özeti hem de filmin kılavuzu gibi yani. Mesela bir H&M için poz vermesi isteniyor modellerin ve birden gülümsüyorlar ve çok rahat, hani ben ucuzum, bana herkes ulaşabilir pozu vermesi isteniyor. Hemen peşine, H&M'in hemen peşine de işte Balenciaga gibi birkaç marka, sanırım Balenciaga olması lazım sadece. Birden bakışlarının değiştiğini görüyorsunuz. Hani beni kimse alamaz, sen kimsin? Bu elbiseleri sadece bana layık olanlar ya hatta bu marka ya layık olanlar taşıyabilir, bakışlarını vermeleri isteniyor ve hakikaten hepsi de bunu veriyorlar izleyiciye. Ve esasında bu filmin hemen başında bize sunulan bu karakterdeki bu iki yüzlülük film boyunca kendini çok iyi gösteriyor. Kendi gibi yine bir model olan Yaya'yla işte bir arkadaşlığı oluyor ve yemek masasında bir tartışma yaşanıyor. Burada mesela Carl karakterinin ortaya koyduğu bir beklenti var karşı taraftan ve kendisini konumlandırdığı bir yer var. Hani yani hayatı irdeleyen, okuyan, bilgili bir insanım imajı var ve kız arkadaşını da bu şekilde sorgulamasını istiyor. Kendi özünden bir böyle motivasyonu olan, hayatta kendi duruşu olan bir insanmış gibi bir profil çiziyor. Fakat bir sonraki sahnede işte belli bir vakit geçmiş oluyor ve bu yaya influencer olmuş oluyor ve bakıyorsunuz ki yat gezisine, yani çok lüks bir turizm bu.
Hani buna mesela işte sırf reklamını yapması için çağrılmış oluyor. Ve onun da tek görevi kamerayı tutmak, poz vermesini sağlamak ve işte sosyal medyada bir güzel kadın, yakışıklı erkek imajı üzerinden işte nemalanmak. Anlıyoruz ki sunulan ideallere hiç ulaşılamamış. Ve bu zıtlık hep film boyunca devam ediyor. Ve bundan itibaren yani sunulan karakterlerin hepsinde bu ikilem çok belirgin şekilde var. Geminin bütün bu durumunun içerisinde müthiş bir zıtlıkla tamamen buna hiç uymayan bir kaptanımız oluyor. İşte sonrasında bir gore moment oluyor. Yani müthiş bir kusma, istifra vesaire, iğrenç sahneler vesaire. Zevk alanlar için çok komik. Yani ben çok güldüm şahsen. Birçok insanın asla izleyemeyeceği, direkt atlayabileceği sahne. Fakat burada yine müthiş bir zenginliğin, lüksün, şatafatın çok hızlı bir şekilde iğrenç bir rezilliğe dönüşebilmesi, bir anda her şeyin ters dönmesinin sergilenişini görüyoruz. Kaptan ve o ana kadar yani içi dışı bir olarak gözüken, ki kaptan da inandığını yaşayan ya da en azından karakter olarak diğerleri gibi bir ikilem sergilemeyen bir karakter olmuş oluyor. Ve bunu da en iyi mesela yemeklerde herkes hep sunumlar anlatılarak yenilen o ilginç deniz ürünleri ağırlıklı. Bunların mesela hiçbirisini kaptan yemiyor. Kaptan basit bir hamburger ve patates çipsi yiyor. Dimitri ve kaptanımız iki içi dışı bir karakter. Burada kendileri müthiş iki zıt kutbu temsil olarak bir araya geliyorlar. Bu ikilinin konuşmasında işte komünizm, kapitalizm, ondan sonra bunların yaşam tarzları, hayatları, konuştukları, yaptıkları şakalar. Yani bu gerçekten bu ikisinin arasındaki o diyalog filmde en çok özen gösterilmiş yerlerden birisi bence. Gemidekilerden bir kısmı kurtuluyor. Yani gemi patladığı için, battığı için bir kısmı bir adaya, ada olup olmadığını bilmediğimiz bir yere çıkıyorlar ve Abigail karakteri öne çıkıyor. O güne kadar, yani o ana kadar işte Endonezyalı, muhtemelen Endonezya, Malezya gibi ülkelerden gelen ve her gemide, özellikle bu tarz gemilerde çok ciddi anlamda sayı olarak çok fazla olup hiçbir zaman gün yüzünde olmayan, gözükmeyen ama her şeyi yapan işte çalışanlardan birisi. Bir anda hikayenin merkezine gelip oturuyor. Hiç kimse balık yakalayamıyor. Kimse bu yakalanan balığı pişiremiyor. Ateş yakamıyorlar. Yani hiçbir şey yapılamıyor. Ve bu durumda Abigail karakterinin bunların hepsini yapabiliyor olması bir anda o küçük grubun içerisinde hükümranlık oluşturuyor. Gemiden kalan işte çerezler vesaire de onun kontrolünde bu filikanın içerisinde oluyor. Filikanın da her tarafının kapalı olması onun için bir avantaj. Orada kalabilmek için işte Dimitri'nin diğer programcı zengin, bir anda zengin olmuş diğer karakterin işte saatlerini vesaire vermek istemeleri, çok paramız var vesaire demek istemeleri. Yani ona Abigail'in hiçbir şekilde buna itimat etmemesi de çok ilginç. İnsanın yani varlığından beri en temel kavgalarından birisi olan kadın ve erkek arasında işte ona sahip olma, ilişkinin sadakati, bu durumların en somut bir şekilde basit bir olayla tartışmaya en açık vaziyetiyle indirgenişini yaşıyoruz ve Carl'a gel diyor. Ve yaya sus payı olarak ona çerez verilmesi durumu var. Kabul edecek. Çünkü çubuk krakerleri yemek istiyor. Fakat kocasının Abigail'in cigolosu olmasını da istemiyor. Ve Carl da istemiyormuş gibi gözüküyor. Sanki fedakarmış gibi. Yani kız arkadaşını düşünüyor ve ona çubuk kraker. Fakat kendisi oraya girmeyi ve onun Abigail ile olan çıkar ilişkisinin ona da faydası olacağını çok iyi biliyor. Yine bu da bir ikiyüzlülük. Ve mesela işte ne yapayım vesaire gibi konuşuluyor. Fakat tamamen Abigail ne isterse her istediğini yaptığını görüyoruz. Filmin sonunda ortaya çıkan işte çok yakın bir yerinde kurtuluşları çok yakında olmuş oluyor. Fakat cesaret edip de gitmiyorlar. Bu Abigail karakteri de bulunduğu durumdan çok memnun ve gitmek de aslında çok istemiyor. Hani orada rollerin ters dönmüş olması onun çok hoşuna gidiyor.
En azından hoşuna gittiğine dair işaretler alıyoruz. Filmin sonunda da yine Yaya buluyor mesela. Bu otel veyahut da bir şey var yani orada sonuçta. Asansörle yukarı çıkabilen bir koydalar. Koya ulaşıyorlar. Yani insanların yakında olduğunu anlıyorlar. Film boyunca hakim olan bu ucu açıklılık orada da yine yaşanıyor. İşte taşı alıp Abigail arkasından yaklaştığında onu öldürdü mü ve kendi geri dönerek işte belki bir yalan uydurarak vesaire onu mu yaptı, yoksa Yaya ile beraber, yani Yaya'nın ona çünkü bir teklifte bulunduğunu duyuyoruz. İşte sen benim yanımda kal vesaire diyor. Çünkü Yaya'nın da onu yürürken ayakları seslerini duymuş olma ihtimali var. Hani bu da yorumlanabilir. Bir de filmin en sonunda Karl'ın hızlı bir şekilde koşarak işte dikenlere vesaire, çalıların kollarına vesaire çarpmasını umursamadan koşarak Yaya'nın belki sesini duymuş olmasına binaen veyahut da gidip Abigail'in geri geldiğine söylediğinden kaynaklı olabilir. Yani yoruma çok açık bir sonla bitiyor. İnsanların ortaya koydukları karakter profillerinin esasında hepsinin sorgulanmaya açık olduğunu ve maske olabileceğini, gerçek olmadığını, bir anda ters dönebileceğini görebiliyoruz. İnsanlar arasındaki ilişkilerin, işte itibarın parayla şekillenişinin, güzelliğin, ama bütün bunların bir anda kıymetsiz kalıp da insanın basit bir balık yakalamak gibi değişik yeteneklerinin, yemek yapabilmek gibi yeteneklerinin de yine çok önemli olabilir. Aslında hepsinden çok daha fazla önemli olabileceğini, yani bütün bu değişik unsurların maskelerini indirerek ele alınmasını ve bunun üzerine de herkesin kendi yolunu çizmesini ve kendini yeniden bir sorgulamasını belki de anlatmak istiyor olabilir. Doğru olmak, dürüst olmak, samimi olmak, toplumda cezalandırılan bize zarar veren bir durum haline gelmişse bu böyle diye doğruluktan ve samimiyetten vazgeçmemek gerekir. İnsan klişe olacak ama başını yastığa koyduğunda, bir yüzleşme yaşadığında iç huzuru, insanın iç sesi ve bu huzurun her şeyden daha önemli olması bizim için bence samimiyetin ve doğruluğun ve dürüstlüğün ve yalan söylememenin muhakkak hedef olarak en üst seviyede, ilk sırada gelmesi gerektiği anlamına gelir. Hüzün üçgenini konuştuk. Maskelerden, ikiyüzlülükten, çok yüzlülükten, çok anlamlılıktan bahsettik. Benim de bir mesajım şu olsun. Yani, samimi olmak, dürüst olmak, söylediğiyle yaptığı birbiriyle en azından genel olarak örtüşen insanlar olmak gerektiği, ne yönde olursa olsun mesajını verebilirim.